Herkese merhabalar dostlar. Yeni bir videodan merhabalar. Bu videomuzda çok önemli bir konumuz var. Tembel öğrenci olur mu? Ya da tembellik neden yanlış anlaşılıyor? Bunun üzerine konuşacağım. Aslında dostlar, tembel bir öğrenci olur. Ama hiç çalışmayan bir öğrenciye tembel der misin? Demezsin. Çalışır da dinlemeyen öğrenciye tembel dersin. Adam çalışıyor ama dinlemeden çalışıyor. Hani niye dinlemeden çalışırsın? Ya çok bilgiç olduğunu sanırsın, hiçbir şey değilsindir, ya da çok bilgilisindir, kimseyi dinlemezsin. Her zaman benim dediğimin diki, her zaman benim kafamın diki dersin. Öyle söyleyeyim, her zaman benim kafamın diki dersin yani. Dediğim gibi dostlar, hani her zaman benim kafamın diki dersin. Hani ya bu da şu aslında dostlar, hani unutmayalım, insanlar tembelliği bence yanlış anlıyorlar. Hani bu her öğrenci tembel veya her insan tembel olmuyor. Hani hiçbir şey çalışmayan, hiçbir şey yazmayan, çizmeyen adama diyemezsin tembel diye. O adamın beyni çalışıyordur ve kendisini geliştirip bir anda senin önüne farklı bir projeyle veya farklı bir şeyle çıktı mı, sen ona tembel dediğin için sen kötü olacaksın. O adam her zaman iyiydi zaten. Hani çalışmamasına rağmen iyi bir şeyler çıkardı. Niye? Biliyor ki yapıyor. Ha, bazıları öyle olmuyor, ayrı bir şey. Onlar hırsızlık çalarak bilmem ne, kopyala yapıştır içerikle yapıyorlar, ayrı bir şey. Ama ama şu var dostlar, genelde tembel öğrenci olur mu? Belki evet, ama tembelliği abartıp ben dinlemiyorum, yazmıyorum, çizmiyorum, hiçbir şey yapmıyorum diyen adam zaten tembellik hastalığına yakalanmıştır. Hani mesela benim babam mı ne anlatmıştı bu hikayeyi dostlar? Yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane öğrenci hep yatıyormuş. Hiç kafasını kaldırıp ders tahtasına bilmem neye bakmıyormuş. Adam bütün sınavları geçmiş. Bütün dersleri bitirmiş. Yani öğretmenin yüzüne bile bakmamış. Mesela bize tembel öğrenci dediğin zaman akıllara geliyor. Adam şeyin yüzüne bakmıyor. Öğretmenin yüzüne bakmıyor. Tahtaya bakmıyor. Bir şeyler yazıyor. İşte e, çıkıyor teneffüse, giriyor içeriye. Öyle görünüyor. Ama değil abi. Adam her şeyi yapıyor. Sorarak, soruşturarak buluyor. Hani o adam zaten tembel değil. Senin gözünde tembel aslında. Adam senin yüzüne bakmıyor diye sen tembel diyorsan, neye göre, kime göre? Ben de o zaman gideyim Einstein'a geri zekalı diyeyim. Şu anda neredeyse yer çekimini bulmasa kimse bilmiyor. Hani yer çekimini kimin bulduğunu. Adam kafasına bir elma düşüyor, buluyor yani. O oradan çıkıyor. Mesela Graham Bell ne? Telefonu buldu, elektriği buldu, bilmem neyi ne yaptı. E, Bu adamlar tembel miydi? Değildi. Ama bir anda üstlerine bir şey düştü. Buldular abi. Hani iki kabloyu birbirine vurunca kinetik enerji çıkıyor diyor. Ne abi? Kinetik enerji elektriktir. Sen de kendin elektrik harcı yapıyorsun aslında. Ayağını her yere sürttüğünde ne oluyor sanıyorsun? Bir nevi, ama senden çok küçük bir elektrik enerjisi çıkıyor. 220 volt bile değil. Hani o 1 volt filandır herhalde, ya da bir, bilmiyorum, ayrı bir şey de 1 watt filandır senin ürettiğin. Ama şu var, dostlar, her öğrenci de tembel diye dışlanmaması lazım. Her öğrenci de, her insan da tembel diye böyle ötelenmemesi lazım. Adam tembel ama kafası çalışmıyor, çalışmıyormuşlarına bürünüp her şeyi senden daha iyi yapabilir. Çalmadan, çırpmadan. Bazıları da şerefsizlik yapıyor. Tembelim, çalışmıyorum. Çalıp çırpıyor. Ondan sonra au diyor. Böyle gidiyor işte. Hani 3 lira 5 lira cibiyle dolandıran çok insan var abi. Adam ne bekliyor ki? O adamdan bir şey olmaz. Adam
ne olursa olsun tembellik membellik değil. Notlar arkadaşlar tembelliği de belirlemez. Tembel bir insan da yüksek not alabilir. Hani bazı insanların dostlar aklında bir şeyler kalınca ne kadar tembel olursa olsun 2-3 soru bile sınavda doğru yapar yine 50 puan alır abi. Yine 50 puan alır. Ya da 30-40 puan alır. Ya ben şu anda dostlar tembel bir öğrenci kaldığına inanmıyorum. Zaten aileler zorluyor. Çalış, çalış, çalış. Çalışmazsan bir şey olamazsın. Çalışmazsan bir şey olamazsın. Çalışmazsan bir şey olamazsın. Hiçbir tembel öğrenci olduğuna inanmıyorum. Tembel varsa da zaten o onun seçimidir. Ben onu yapacağım, ben bunu yapacağım diyen birinin seçimidir o. Ya ben inanmıyorum dostlar. Tembel insan kaldığına. Ya tembellik aslında hiç çalışmayan, hiç kitap yüzüne bakmayan bir insanın işidir dostlar. Adam okulda kitap yüzüne bakmaz ama eve gidince hatim eder kitabı. Matematik, Türkçeyi, bilmem neyi, İngilizceyi hatim eder. Tamam. Hani öyle diyeyim. Şimdi okulda bir şey çalışmaz, evde perfect. Hocalar görse evde nasıl çalıştığını görse o öğrencinin ona şey takar anasını satayım böyle madalya takar. Hediye verir anasını. Hani hediyelik bir hediye olarak bir tane madalya takar veya verir eline yani. Veya ne bileyim madalya olmasına da gerek yok. İş yerlerinden böyle işçilere iyi çalıştın mahiyetinde verilir ya onlardan dostlar. Onlardan bile verebilirler. Hani ya şöyle söyleyeyim dostlar. Evet, tembellik dediğiniz şey hiç çalışmayan bir insanda olur. Hiçbir şey yapmayan bir insanda olur. Tembel bizde çok yanlış anlaşılıyor. Adam kafasını sıraya koyuyor, öğretmenin yüzüne bakmıyor, tembel diyorlar. Adam hocanın yüzüne mal bakıyor, yine tembel diyorlar. Kulağını kapatmamış, dinliyorsa yine tembel diyorlar. Öyle işte abi. Hani ya ben şuna inanıyorum dostlar. Tembellik dediğimiz şey hiç çalışmayan, hiçbir şeye bakmayan bir insanda olur. Ama tembellik dediğimiz şey yanlış anlaşıldığı için herkese tembel deniyor. Adam kitap açmıyor, okulda kitap açıp bakmıyor, tembel diyorlar. Evde bakınca o tembellik gidiyor mu? Gitmiyor. O biri öğretmenlerin gözünde çok tembel ama çalışıyor olarak görünüyor. Yani bu da aslında dostlar genelde şu söz geliyor aklıma böyle deyince de. Eti senin kemiği benim. Ya bu aslında çok saçma bir şey abi. Hani niye bunu diyorsun ki? Hani bunun sebebi ne? Hani o çocuğu okuldan mı soğutmak istiyorsun? Öğretmenlerden mi soğutmak istiyorsun? Eğitimden mi uzaklaştırmak istiyorsun? Yoksa her şeyi bir arada yapsın da benim için ne olursa olsun mu diyorsun? Çocuğun bir hedefi, bir ideali olmadığı sürece okumasının bile bir anlamı yok. Hedefi, bir ideali olmayan bir insan zaten robottur abi. O idealleri kendisi bulacak. İdealini bulamazsa biter. Hedefi, bir ideali olmayan bir insan zaten robottan hallicedir. Niye abi? Bu insanlar robot mu? Mesela bakın ben örnek verdim. Hedefi, ideali olmayan dümdüz yazılmış bir robottur. Zorla birilerine yönetmekle bir şey olmuyor. Veya zorla sen tembelsen çalış demekle bir şey olmuyor. Bir insanda istek yoksa çalışmaz. Sen robot gibi onu yap, bunu yap, şunu yap. Kime göre, neye göre yapacağım? Hani ben mesela dostlar dersime çalışırdım. Nasıl örnek versem? Hoca matematik dersi verirdi. Hemen gelir yapardım. Tamam bitti. Ya dostlar şu var. Bakın. Ben bir şekilde kendimi zaten şey yaptım. Ama şu dönemde artık tembel öğrenci veya tembel bir insan muhabbetine katlanabilecek insan kalmamış gibi geliyor bana.
Çünkü kimse hiçbir şey, zaten kimse hiçbir şeye katlanamıyorken sen tembelsen, sen öylesin, sen böylesin, sen şöylesin muhabbetine kimse dayanamaz. Ben ona eminim. Yani zaten millet birbirine silah çekip vurmaya meraklı. Aileler de çok baskı uyguluyor mesela. Sen tembelsin çalış, tembelsin çalış. Bir bok elde edemeyeceksin, bir bok elde edemeyeceksin. Bir gün karşına bir bok elde etmiş bir haliyle geldiği zaman ne diyeceksin? Hani ne bileyim bir yazılım şirketinde senden fazla para kazanınca ne diyeceksin? Çok çalışmakla, ben şunu da anlamıyorum dostlar. Çok çalışmakla bir şey kazanılmıyor. Çok çalışmak dediğin zaman herkes çok çalışıyor. Bakın herkes çok çalışıyor. Herkes çok çalışıyor ya. Türkiye'de çok çalışmak bir şey kazandırmıyor. Dünyada da çok çalışmak bir şey kazandırmıyor. Gavurlar bile, bence gavur çocukları bile şey yapıyordur. Alman, işte Amerikan ne diyeyim, Fransız. Bunların hepsi bile şey yapıyorlar. Bütün haklardaki çocuklar. Gidiyorlar şey, ortaokuldan mezun olur olmaz veya işte liseden mezun olur olmaz sanayi yapıyordur. Hani ben eminim dostlar, hani iş elde edemeyecekleri halde bile bir işleri oluyordur. İlla ki bir şeyleri elde etmemek lazım. Yani bir şeyleri zorlayarak elde ettirmemek lazım. Ha öyle diyorsan zaten ölümünü imzalaman lazım. Hani ben öyle düşünüyorum. Benim düşüncem o yönde. Hani niye bir insanı sıkarsın ki? Zaten o insan sıkmaya değmez. Adam iyice çalışmaya düşman olur. Çalış 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 çalış. Zaten bir karşılığını alamayacağını görünce hayatına da şey yapar, nalet okur. Çalıştığı da nalet okur. Hani baskıyla bir şey yürümez. Birine 10 kere bir şey yap demekle yürümez. O adamın isteği gelirse yapar, isteği gelmezse yapmaz. Ben bu kafadayım. Ben benim annem babam beni hiç zorlamadı. Çalışırsan çalışırsın, çalışmazsan kendine dediler. Ben ne oldum? YouTuber oldum abi. Ne yapayım? Hani çalıştım da ne oldu? Bir şey kazanmadım, bir şey de olmadı. Hani it köpek peşinde de koşmuyoruz. Milleti de öldürmüyoruz. Milletin karısına kızına da sarkmıyoruz. Yani bir şekilde bir medeniyetimiz var yani. Medeniyet yapıyoruz biz burada. Medeni bir yaşam yapıyoruz. Ya dediğim gibi dostlar, bir yandan artık insanların kendini toparlaması lazım. Da işte anlamadıkları için üniversiteye git, üniversite diploman olsun. Türkiye'de üniversite diplomasının bir anlamı kalmadı ki. Onun yerine gidip çok zorladığınız o çocuk gitseydi, çırak olarak bir yerde çalışmaya girseydi ondan daha karlıydı. Şu anda niye şey oluyor dostlar? Niye işçi bulamıyorlar? Çırak, çünkü herkes, aileler diyor ki git üniversiteye gir, çalış, kazan. Bazen öyle bir torpil dönüyor ki işin içinde. O torpil dönmesinden kaynaklı kimse ne iş bulabiliyor, ne aşk bulabiliyor. Ne aşk bulabiliyor. Yani ne iş, ne ekmek. Öyle abi, yani ben ne diyeyim? Ben şuna inanmıyorum şu anda dostlar. Hani Türkiye'de kolayca bir iş bulan adamın ben hani çok şanslı olduğuna inanıyorum. Çünkü kolayca bir iş bulabiliyorsan sen zaten torpillisindir. Bu şekilde yani sen torpillisindir. Belediyede bile torpille iş dönüyor ki. Hani belediyede bir amcam, bir dayım, bir enişten, bir bilmem neyin varsa onlar alabiliyor. Hani yüksek yerlerde. Hani öyle söyleyeyim. Belediyenin de çöpçüsünü almazlar. Adam çöpçü başkanıysa aldırılır abi. Ne bekliyorsun ki? Hani ama hani şu da var, dediğim gibi. Torpil dönen ülkede iş bulabilmen imkansız veya buldun mu da senin yerine yenisini bulup seni atmamaları imkansız. Çünkü o adam senden daha az isteyecek, senden daha az maaş alacak. Adamı iteleyemezler, alırlar, seni atarlar.
Zaten dostlar bu da ayrı bir dünya. Ben anlamıyorum. Çalış 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 nereye kadar? Dünya bakın ben o kadar dünya kadar çalıştım. Ne oldu? Bir bok olmadı. Hani okudum. Ne oldu? Hiç. Elim boş, götüm yaş. Hani öyle söyleyeyim. Elim boş, götüm yaş, döndüm geri. Yani hiç inanmıyorum dostlar. Tamam. Aldığım bilgiler bana yaradı, ayrı bir şey. Şu anda tarih biliyoruz. Bilmem Osmanlı ne zaman yıkıldı bunu biliyoruz. Ama onun dışında bunları bir sınava döndürüp bir iş sahibi olamadık mesela. Yani gerçi benimki de ayrı bir şey de neyse. Ya öyle söyleyeyim dostlar. Ya sizin aileniz de böyleyse ne olacak? Ben bilmiyorum. Ailenize laf anlatamayabilirsiniz. Çoğu çocuk anlatamıyor. Hayalleri yıkılıyor yani. Sınavlar hayatın belli bir kısmını bile kaplamıyor dostlar. Boş yere kendinizi zorlamayın. Yapamayacağınız bir şey varsa yapmayın da demiyorum. Yapın. Ama beceremediğiniz zaman da sağa sola bir yerlere sorun ki becermeye çalışın. Ben beceremiyorum, ben onu yapamıyorum, ben bunu yapamıyorum dersiniz. O zaman siz fanusta yaşayın anasını satayım. Neye yaradı ki? Fanusta yaşayın. Kendinize bir dört duvar yapın böyle. Şuradan şöyle dört duvar çekin. Tamam bitti. Hiçbir yere de oynayamazsınız. Öyle söyleyeyim yani. Hayatta arkadaşlar şunu unutmamak lazım. Hayatta her zaman bir idealiniz, bir fikriniz olacak. Atatürk nasıl bu ülkeyi kurduysa siz de öyle savunacaksınız. Başka bir şey yok. Hani bir fikriniz, bir idealiniz olmadığı sürece yaşamanızın da bir anlamı yok. Mal gibi yaşarsınız, mal gibi de gidersiniz. Öyle söyleyeyim. Mal insanlar nasıl yaşar? Mal gibi yaşar, duvar gibi. Şu arkamdaki duvar gibi yaşar dostlar yani. Ya da şu ağaç gibi. Bir hareketi yok, bir şey yok. Yine ağacın da bir yararı var. Ama o adam kendine bir para kazanmıyor. Ailesine bir yararı yok. Karısına bilmem çocuklarına bir yararı yok. Ama diyorsun insan. Değil abi, bana göre o boş bir duvardan ibaret. Bir çizgiden ibaret. Nefes almayan bir şeyden ibaret. Yani ne desem bir varlıktan ibaret. Bir garip bir şeylerden ibaret işte. Arabadan ibaret mesela. Sen onu ilerletmesen o da gitmez. Yeter de artar bile de. Hani diyebilecek çok insan var ama yetmiyor dostlar, yetmiyor. Hiçbir şey yetmiyor. Bu dönemde her şey birbirinin tersi. O yüzden unutmayalım. Çalışmak çalışmamaktan daha iyidir. Ama her zaman da çalışmak çalışmamaktan daha iyidir deyip çok çalışırsanız da bir şey olmaz. Bazen de çalışmamak çalışmaktan daha iyidir. Hani tam tersi. Bazen ters psikoloji yaparsın, çalışır bazı şeyler. Bazen de düz psikoloji yaparsın, bozulur. Evet veya hayır olmasına gerek yok. Yaşarsınız, ölürsünüz. Bu da Allah'ın yazdığı bir kuraldır dostlar. Ne diyeyim yani. Görüşmek üzere, bay bay. Bu kadardı.